Bal kabağını çok seviyoruz sevgili seyirciler. Kabak tatlısı tahinli ve cevizli oldu mu harika oluyor. Hatta onun bir üst kademesi daha var. Kallavi. O da ne oluyor? Kaymak, tahin, ceviz, kallavi bir kabak tatlısı oluyor efendim. Mutfağıma hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün Oktay Usta sizler için şöyle güzel bir kabak tatlısı hazırlayacak. Efendim kabak tatlısında sevgili seyirciler, kabağı seçerken özellikle turuncu olanını seçelim. Güzel böyle turuncusu iyi olanı seçiyoruz. Şimdi tahini bir köşeye alayım. Bunlar ceviz ve tahin sonrasında bana lazımlar. Ceviz sonra. Sevgili seyirciler, şekerleri şöyle bir köşeye alayım. Bir dilim kabak aldım. Bu kabak 1 kilo 900 gram geldi sevgili seyirciler. Şimdi kabuğunu soyacağım. Soyduktan sonra çekirdeklerini alacağım. Hepsini tamamladıktan sonra net ne kadar kaldığı çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle çekirdeklerini alıyorum. Sevgili seyirciler, çekirdek çok önemli. Kabak çekirdeği sağlığımız açısından çok faydalı. Ondan dolayı kabak çekirdeklerini hiç atmayalım. Onları kurutalım ve yiyelim. Bakın lifli bir meyve, görüyor musunuz? Sağlık açısından çok faydalı sevgili seyirciler. Kabak ve artı çekirdeği. Çekirdeği aslında en kıymetlisi diyebiliriz. Bakın çekirdekleri görüyor musunuz? Bayağı da bir çekirdeği varmış. Evet, şimdi sevgili seyirciler, şuradan içini kolay alabilmek için Bismillahirrahmanirrahim. Önce şu dilime göre hesaplayalım. Bakın dilimleri görüyor muyuz? Şuradaki mesaj bizim için bir dilim, şurası da bir dilim. Tam ortadan ikiye kesiyorum. Evet. Çok güzel oldu. Sevgili seyirciler, şimdi şurayı almadığımız takdirde şurası kabak tatlısının içinde oralar şey yapar. Görüntüyü biraz bozar. Ondan dolayı hafiften şöyle alıyorum. Bıçak yardımıyla israf etmeden. Güzel. Aslında bir bal kabağı çorbasında da güzel alır buraları. İsraf olmasın diye söylüyorum. Şimdi her iki kabakta da aynı işlemi yapacağız. Oktay Usta Ziyanettin kabağı derseniz B planım da var efendim. B planımızda kaşık yardımıyla. Şöyle kaşıkla sıyırıyorum. Çekirdeklerin olduğu yere. Çekirdekleri ayıklayacağım, çıkaracağım oradan. Yağlı kağıt içerisine alıp fırında onları önce bir hafta kadar havalanması gerekiyor. Doğal havada şey yapacaklar. Onlar bir hafiften kuruyacaklar. Sonra da bir fırında hafif kızarttık mıydı yemesi çok güzel oluyor. Evet, şimdi sevgili seyirciler, kabaklarımızı soyma bölümüne geçiyoruz. Kabakları soyarken genelde bıçakla soyulursa kabaklar bayağı bir israf oluyor sevgili seyirciler. Güzelim kabak. Rabbim ne güzel vermiş. Bu güzel nimeti güzel soymamız lazım. İsraf etmeden soyabilmenin püf noktalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili seyirciler, hazır mısınız? Soyacak yardımı ile soyuyorum. Bakın incecik, görüyor musunuz? Kabaklar da öyle çok ucuz olmuyor. Yani biraz bayağı pahalı. Bahçenizde yetişiyorsa sorun yok da pazardan, çarşıdan, marketten alıyorsanız bayağı bir fiyatı yukarılarda. Ondan dolayı şuradaki hemen yeşil tabakanın kabuğun hemen altına inmemiz yeterli sevgili seyirciler. Hafif şuradan turuncusu görüldü mü tamamdır. Evet, güzel havuç soyacağı yardımı ile soyuyoruz. Soyarken sadece şuradaki orta bölüme soyacak ulaşmaz. Bakın burayı görüyor musunuz? Soymuyor. O bölümü de bıçak yardımıyla soyuyorum. Şöyle bıçağın ucu ile hafiften esneterek bıçağımı. Aman israf olmasın. Efendim sevdiklerimize, misafirlerimize, ev halkına güzel şöyle harika bir kabak tatlısı tarifi vereceğim sevgili seyirciler. Şekerini birazdan kabakları tam tartıp doğradıktan sonra birlikte belirleyeceğiz. Çok güzel bir kabak çıktı. Maşallah Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bize. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Kabaklarımızı soyduk, çekirdeklerini aldık ve şimdi kabakları önce bir tartıyorum sevgili seyirciler. Kaç gram geldi? Soymadan önce tarttığım zaman 1 kilo 970 gramdı. Şimdi kabuğu soyulmuş, çekirdeği alınmış haliyle 1 kilo 588 gram.
geldi. Tamam. Şimdi dilimleyelim. Dilimledikten sonra da pişirme bölümüne geçiyoruz. Şimdi dilimler bölümünde serbestsiniz. Efendim yöntemleri paylaşacağım sizlerle sevgili seyirciler. Kişi başı gayet iyidir. Yani 2 tanesi bir porsiyon için son derece uygun sevgili seyirciler. Şimdi tencerede, fırında, akşamdan şekerine yatırılma, fırın poşetinde birçok sevgili seyirciler yöntem var kabağın pişirilmesiyle ilgili. Ben normal klasik tencerede pişireceğim. Hani annelerimizin yaptığı usuldeki haliyle pişirmek istiyorum sevgili seyirciler. Dilimlere böldükten sonra şekere yatırmadığınız zaman şöyle bir plan yapmak lazım sevgili seyirciler. Normal mutlaka kabağı yıkamamız gerekiyor. Ya soyduktan sonra ya da dilimledikten sonra. Ben dilimledikten sonra yıkayacağım. Hem de bu sayede ekstradan artı içine hiç su koymamış olacağım. O yıkanmadaki kalan su tanecikleri yeterli olacak. Evet efendim, şimdi hemen bir sudan geçiriyorum. Soğuk sudan. Sevgili seyirciler, kabak da çok güzelmiş. Yani turuncusu son derece güzel. Renkler çok önemli burada. Tamam. Gel bakalım canım. Bunun altına bir tane tabak alayım. Şöyle alalım. Bakın kabağın güzelliğine bakın sevgili seyirciler. Hakikaten çok güzel çıktı. Evet efendim, şimdi tencere bölümüne geçiyoruz. Tencerede pişireceğim için tencereyi buraya alıyorum. Şuraya alayım. Zemine kabakları diziyorum. Sevgili seyirciler. Kabaklar ıslak. Eğer ki önce yıkadınız, sonra dilimlediniz, kabağı pişirecekseniz tencerede, o zaman böyle yanından 3 çorba kaşığı kadar su vermek lazım ki kabak eriyene kadar şeker eriyene kadar yanmasın dibindeki şekerler. Bu bir nem lazım. Hafiften bir suya ihtiyaç var. 1 kilo 588 gram sevgili seyirciler. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Önce birinci bardağı şurada 5 karanfille birlikte kabağın üstüne döküyorum. Bir yöntem var. Akşamdan böyle şekerini koyup dolapta bekletebilirsiniz. Beklettiğiniz zaman bu şeker tamamen erimiş olur sevgili seyirciler. Ben o yöntemde yapmıyorum. Direkt anında, zaman kısa ve kıymetli, Allah ne verdiyse hemen şöyle eldeki ve evdeki imkanlar ile hazırlıyorum. Sevgili seyirciler, şimdi ben burada toplamda 2,5 su bardağı şeker hazırlamıştım. Ama baktığım zaman Allah bereket versin 2 bardak su, yani 2 su bardağı toz şeker yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü kabak sağlığımız açısından çok faydalı. A vitamini açısından çok zengin. Sevgili seyirciler, kalp ve karaciğerimiz için çok sağlıklı bir meyve. Ondan dolayı çok yoğun şeker vererek o normal vitamin deposunu bozmak istemiyorum. Şimdi bunun üzerine bir tane hemen yağlı kağıt kapatıp önce kısık ateşte ağırdan sulanması için bırakacağız. Sonra bir hızlandırıp sonra yine kısık ateşte yaklaşık olarak 45 dakika ile 1 saat arasında pişer. Ama kaynamaya başladıktan sonra süre önemlidir. Çünkü bunun kaynaması zaten bir 15 dakika süre geçer. Yani toplamda 45 öyle pişecek. 15'te kaynamasını dersek 1 saat sonra lokum gibi kabak tatlısı hazır olacak. Toplamda 2 bardak şeker verdim. Sevgili seyirciler, önce ocağımın altını yakıyorum. Kabaklar biraz nemliydi. Şekerler bakın yavaş yavaş erimeye başladı ama zaman kaybetmemek lazım. Hemen üzerine bir yağlı kağıt kapatıyoruz. Neden yağlı kağıt kapatıyoruz? Dar bir alanda buharlaşma olması için. Şuradan önce bir kesiyorum. Kestikten sonra şuradan da bir hava bacası açıyorum. Hava bacası çok önemlidir. Çünkü buharın ortadan çıkabilmesi için bacaya ihtiyaç vardır. Tamam. Gel bakalım canım. Hadi. Sevdiklerimize şöyle güzel şifa olması niyetiyle hazırladık kabak tatlımızı. Ama kısık ateş çok önemlidir sevgili seyirciler. Önemli püf noktalarından bir tanesidir. Eğer ocağın altını yüksek açarsak o şeker orada hemen yanmaya başlar. Karamelize olur ve tatlımızda
acımsı bir tat olur. Ondan dolayı kısık ateşte kapağını kapatıyorum. Süremiz başladı. Toplam 1 saat. 45 dakikası kaynadıktan sonra 15 dakikada kaynama için veriyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel kokular geliyor. Kabak tatlımızdan şu anda tam yarım saatlik süre geçti. Kapağını açıyorum. Hiç su koymamıştık. Kendi suyuyla pişiyor. Bakın bu yağlı kağıdın püf noktalarından bir tanesi yakın mesafeden buharı sıkıştırıyor orada sevgili seyirciler. Ortadaki bacadan da çıkmasını sağlıyor. Şöyle açayım bir görelim. Yarım saatlik zaman geçti. Kendi suyunda şekerle birlikte pişiyor sevgili seyirciler. Hatta bıçakla da bir kontrol edeyim. Bıçağı batırayım. Evet şu anda yarım saat zaman geçti. Kısık ateşte kalmaya devam etsin. Şimdi pişmesine yakın baktığımızda bu kadar su olursa o 1 saatlik sürenin içine dahil 50. dakikada falan kapağını açacağım bakacağım. Su çoksa sevgili seyirciler kapağı açık kaynatıyorum ki şerbeti yoğunlaşsın, böyle yüzen bir suda değil de kıvamlanmış bir şerbetle güzel tatlanmış olsun kabak tatlımız. Evet yine kapatıyorum kağıdını düzgünce her yerini ortadan çıkmaya yardımcı olsun. Tamam. Evet kapağı kapalı bir şekilde bir kez daha 50. dakikada kontrol edeceğiz. Sevgili seyirciler, kapağı açıyorum. Karanfilin kokusu da bir güzel geldi kabak tatlısında. Oo, güzel, misler gibi kokuyor. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler verdin bizlere Rabbim. Şimdi son 10 dakikanın içine girmiş bulunuyoruz sevgili seyirciler. Bakın kağıtla birlikte kaynamayı sizlerle önce paylaşayım. Kısıktaydı, biraz hızlandırdım şimdi. Görüyor musunuz? Bak buhar orada sıkışmış durumda. Şurası baloncuk yapmış vaziyette. Çünkü niye kenarlardan hava çıkamıyor? Sadece orta merkezden çıkıyor. Şimdi kağıdı bir ayırayım. Evet. Şimdi baktığımız zaman şerbeti bayağı bir çok görünüyor. İşte şimdi önemli püf noktası burada. Son 10 dakikayı da kapağı açık olarak kaynatacağız ki yoksa böyle şerbetinin içinde yüzen bir kabak tatlısı olur. Öyle seviyorsanız problem yok. Kapağı kapalı son 1 saate kadar tamamlanmış olabilir. Ama biraz böyle ballansın istiyorsak altını hızlandırdım. Kısıktaydı ya. Bir tık daha hızlandırdım. Kapağını açtım. Şimdi buharı çıkacak. Dolayısıyla kıvamı yoğunlaşmış olacak. Bizi bazen zaman zaman yanılgıya düşüren bir nokta vardır. O da şudur. O alttan gelen ısıyla birlikte şerbet yukarıya doğru kalkar. Çok şerbetmiş gibi de durabilir. Kapattığınızda da kaybolur. Şaşırtır insanı. Bu püf noktasını da paylaşmış olayım. Karanfil ile birlikte kapağı açık bir şekilde ama kağıdı yine üzerinde sevgili seyirciler buhar ortadan çıkacak. 10 dakikada kaynatıyor. Ondan sonra da soğumaya bırakacağız. Kallabi mi istersiniz? Cevizli ve tahinli mi? Siz bilirsiniz. Ben hepsini hazırlayacağım. Kabak tatlımız için tam 1 saatlik süremiz tamamlandı. Altını kapatıyorum. Şimdi altını kapatayım. Böyle alttan gelen buharla birlikte kağıt yukarı doğru yükselmişti ya. Isı düşünce bakın alta doğru bir vakum yapacak. Yapar mısın canım? Yap lütfen. Evet şu anda görüyoruz. Kabaklara doğru kağıt böyle adeta havayı çekti. Görüyorsunuz. Ya adeta kabaklara yapıştı sevgili seyirciler. Şimdi kabakları da görmek istiyorsunuz doğal olarak. Tabii kabakları da sizlerle paylaşacağım. Ne kadar şerbeti var, pişip pişmediğini onu da sizlerle paylaşıyorum. Evet, şimdi görüyoruz. Birazcık hafiften şerbet var, o da normaldir. Her kabağın cinsine göre de değişir. Bazı çok sıkı bir kabaktır, bazı da çabuk pişendir. Tam bizim kabağımız 1 saatlik sürede pişti, altını kapattım ve kağıdı üzerine kapalı bir şekilde serin ortama koyacağım. Soğuyacak. Soğuduktan sonra da servis vakti diyoruz.
Türk mutfağının önemli bir tatlısı, mevsim tatlısı kabak tatlısı hazırladık bugün. Sevgili seyirciler, kabak tatlımızın artık sunum aşamasındayız. Kabaklarımız pişti. 1,5 kilo kabağımız. Servis tabağına aldım. Şimdi üzerine ortaya kaymak koyacağım ama kaymak koymak zorunda değilsiniz. Bu kallavi olsun diye yapıyorum şimdi. Evet, şöyle tam ortaya kaymağı koydum. Sevgili seyirciler. Sonra buranın üzerine tahin veriyorum şimdi. Şuradan bir dökülsün hatta şöyle. Böyle çiçek motifi şeklinde dizdim. Kenarlar, köşeler tabağın kenarına gelecek şekilde. Sevgili seyirciler, tahinli, kaymaklı, cevizli kabak tatlımız sevgili seyirciler hazırlandı. Özenle hazırladık. Çünkü Türk mutfağının önemli tatlılarından bir tanesi kabak tatlısı. Çok özel bir şekilde hazırlamak lazım. Evet, bugün Oktay Usta'dan sizlere kabak tatlısı tarifi geldi sevgili seyirciler. Diğer videolarımda Allah kısmet ederse buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın efendim.